Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 4. sezon ilk bölüm bize önceki sezonlarda neler olduğunu hatırlatarak başladı. Sonrasında Saul Goodman'ı yine siyah beyaz bir ekranda gördük. Tabii ismini Takovic olarak değiştirmiş. Oralara kadar olayların nasıl geliştiğini henüz bilmiyoruz, ancak çok geçmeden öğreneceğiz. Yerde baygın bir şekilde yattığı için onu hastaneye kaldırmışlar. Tabii hastaneden taburcu olurken kimlik, sosyal güvenlik numarası gibi şeyler soruyorlar. Yine kimliğini değiştirdiği ve saklanma yoluna gittiği için bunları verirken birazcık çekingen davranıyor. Ama neyse ki bir aksilik çıkmadan hastaneden ayrılıyor. Ancak bindiği taksinin şoförü birazcık garip. Arabasının dikiz aynasında Albuquerque'den olduğuna dair bir maskot var. Hatırlayacaksınız, Breaking Bad dizisinin geçtiği yer olan topraklar orası. Adam dikiz aynasından bakarken Goodman arabadan inmek istediğini söylüyor. Şoför arabayı durduruyor ve Goodman arabadan iniyor. Takip etme ihtimaline karşılık yolunu değiştiriyor, ancak arabadan inmesine rağmen taksici hala hareket etmiyor. Taksici adamın gözden kaybolmasını bekliyor. Bakalım bu gizemli adamımız kim? Anlaşılan diziye yeni bir heyecan gelecek gibi görünüyor. Ve dizinin şimdiki zamanına dönüyoruz. Jimmy uykusundan uyanıyor. Kahvaltısını hazırlıyor ve kendi için iş bakıyor. Sonra telefonu çalıyor ve arayan Howard. Tabii Jimmy ilk başta telefonu açmıyor. Malum nedenlerden dolayı. Sonra Howard bir şekilde Jimmy'ye ulaşıyor ve 3. sezon finalinden hatırlayacağımız üzere abisinin evinin yandığını haber veriyor. Jimmy abisinin yanmış evini görüyor ve onun öldüğünü öğreniyor. Tabi araları ne kadar kötü olursa olsun sonuçta bunlar kardeş ve Jimmy abisinin ölümüne gerçekten üzülmüş görünüyor. Mike ise işini bırakmayı seçmiş. Hatırlayacaksınız, bir otoparkta giriş çıkışları kontrol ederek paraları topluyordu. Oradan ayrılıp çalışacağı saatleri kendi belirleyeceği bir işe başlamış. Bu iş ise önceki sezondan hatırlayacağınız üzere elinde bulundurduğu yüklü miktar parayı bir şirketle anlaşıp aylık olarak alabileceği bir iş. Yani kara para aklama olayı. İşin içine kara para aklama olayları girdiği zaman artık yavaş yavaş Breaking Bad'e doğru yöneldiğimizi anlıyoruz. Bu bende birazcık heyecan uyandırıyor tabi. Sonrasında Howard Jimmy'yi arayıp Chuck'ın ölüm ilanını yayınlamak üzere olduğunu haber vermek istediğini söylediğinde dikkatleri çeken nokta şu oldu. Howard yayınlayacağı yazıyı okuduğunda Chuck'ın başarılarından, nasıl iyi bir avukat olduğundan ve tırnaklarıyla nasıl kazıyarak bir yerlere geldiğinden bahsetti. Jimmy bunları duyduğunda sanki birazcık içerlemiş görünüyordu. Abisinin bu kadar şey başarmış olmasına karşın kendisinin hiçbir şey başaramadığını fark etti sanki o an. Ve Howard'ın daha sözünü bitirmesini beklemeden telefonu masanın üstüne bıraktı ve gitti. Evet, abisi ölmüştü. Belki üzgündü de. Ama hala içinde bir yerlerde abisine karşı olan nefreti gün yüzüne çıkıyordu. Hector Salamanca'nın hastaneye götürülüş sahnesine geliyoruz şimdi de. Nacho babası için Salamanca'yı öldürme planları yapmıştı. Onun kullandığı ilaçları değiştirip ölümüne neden olmak istemişti. Ama tabi Salamanca sonra Breaking Bad dizisinde karşımıza çıkacağı için onun ölmeyeceğini anlamak zor olmasa gerek. Nacho ve Gustavo Salamanca'yı ambulansa koyduktan sonra Nacho sahte ilaçlardan kurtulmak istedi, ancak o an başaramadı. Daha sonrasında bir köprü üstüne giderek ilaçları nehre döktü. Ancak arabasına yerleştirilen bir uzaktan izleme cihazı sayesinde o ilaçları nehre dökerken birisi onu uzaktan gözetliyordu. Tabii Salamanca'nın rahatsızlanmasından sonra onun bölgesinde kaos çıkmaması için Gustavo hemen olaya müdahale ediyor. Düzenin aynı kalması için uğraşacak gibi görünüyor. Çünkü kaosun ve savaşın gelmesini istemiyor. Ama o da bunu biliyor ki bu kaos gelecek. Mike ise kendi parasını akladığı Madrigal şirketini araştırmaya koyuluyor. Aklına kurcalayan şeyler olduğunu zannetsek de aslında güvenlik danışmanı olarak girdiği bu işte aldığı paranın hakkını vermeye çalışıyor diyebiliriz. Tabii bunu neden yaptığı henüz net değil. İlerleyen bölümlerde bunun da altından bir şey çıkar elbet. Bölümün sonunda Chuck'ın cenaze töreni vardı. Herkes Jimmy'ye başsağlığı dileklerini iletiyordu. Ancak Howard'da bir sıkıntı olduğu belliydi. Tören sonrasında Howard Jimmy'nin evinin önünde onu bekliyordu. Chuck'ın kendisi yüzünden intihar ettiğini ve bu yangının bir kaza olmadığını onlara söyledi. Yani bir nevi içine dökmek, kendini rahatlatmak istedi. Çünkü yine 3. sezondan hatırlayacaksınız, Chuck ve Howard pek iyi ayrılmamışlardı. Howard, Chuck'ın şirketten ayrılması için ona çok büyük baskı uygulamıştı. Howard olayları anlattıktan sonra Jimmy sanki birazcık rahatladı gibi göründü. Çünkü onun da içi bence rahat değildi. Evet, o da bunun bir kaza olmadığını biliyordu belki. Ama o da abisinin kendisi yüzünden intihar ettiğini düşünüyordu. Howard olan biteni anlatınca Jimmy çok hafifledi. Ve şunu anladı ki abisi başka sebeplerden dolayı intihar etmişti. Bakalım diğer bölümler neler gösterecek. Benden bu videolukta bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Bir de başka hangi tür dizilerin incelemesini istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak bildirin. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Ha, bu arada buradaki videolara tıklayarak buradakileri de izlersen ve tam şuradan da kanalıma abone olursan aşırı derecede mutlu olurum. Ve siz bunu zaten biliyorsunuz.